Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyulmaz çıtır tavuklar hazırladım. Şu meşhur tavuk restoranlarında yediğimiz çıtır tavuklardan çok çok daha lezzetli oldu, inanın. Şimdi sizi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tavuk göğüs eti kullandım. Tavukları ince şeritler halinde keseceğim. Öncelikle kenarındaki yağları temizliyorum. Bu arada kanalıma ilk defa denk gelen arkadaşlar için kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Evet, çok da kalın olmayacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Bakın, bu şekilde yeterli. Şimdi tavukları bekleteceğim sosu hazırlayacağım. 1 su bardağı süt kullanıyorum. 1 yumurta. 1 yemek kaşığı kadar limon suyu. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz ekledim. Tavuklarımı bu sosun içinde buzdolabında bekleteceğim. Ben yaklaşık 4-5 saat beklettim. Zamanınız yoksa tabii ki hemen de yapabilirsiniz ama bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Evet, tavuklarımı bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tavukları marine ettikten sonra şimdi paneleme aşamasına geçeceğim. Bir tabağa panko koydum. Üzerine 1 çay kaşığı kajun baharatı koydum. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kırmızı biber ekledim. Yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ben kajun kullandığım için kajun tuzlu bir baharat olduğu için tuzunu az kullandım. Siz eğer kajun kullanmıyorsanız tuz miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Tavuk dilimlerini önce una batırıyorum. Daha sonra tekrar tavukları beklettiğim sosa batırıyorum. Daha sonra da pankoya batıracağım ve güzelce kızartacağım. Panko yerine galeta unu da kullanılabilir tabii ki. Ama galeta ununa göre panko ile yapılınca çok daha çıtır çıtır olduğu için ben panko kullanıyorum. Pankoyu da kendim hazırlıyorum. Satın almadım. Panko yapımını merak edenler için açıklama kısmına link koyacağım. Oradan çıtır balık tarifimde yapmıştım. Orada anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Çok basit bir şekilde siz de kendiniz pankonuzu hazırlayabilirsiniz. Gerçekten o kadar lezzetli, o kadar çıtır çıtır oluyor ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Tavuğun, özellikle göğüs etinin en lezzetli hali diyebilirim. Eğer kızartmayıp fırında yapmak isterseniz sosun içine biraz sıvı yağ ekleyerek fırında da pişirebilirsiniz. O şekilde de gayet lezzetli olacaktır. Evet, tavuklarım hazır. Şimdi kızartma aşamasına geçeceğim. Tavaya yeteri kadar sıvı yağı döktüm. Yağ iyice ısındıktan sonra tavuklarımı arkalı önlü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet, tavuklarım nefis bir şekilde pişti. Gerçekten çok çıtır çıtır görünüyorlar. Yanında güzel bir salata ve istediğiniz soslarla birlikte afiyetle yemeye hazır. Şimdi bir tanesini kesip dış katmanının nasıl göründüğünü size de göstermek istiyorum. İçi lokum gibi, dışı çıtır çıtır, nefis bir tavuk oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.